Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle herkes kolaylıkla bu böreği yapabilir. 14 kat birden açıyoruz. Evet, çıtır çıtır harika oluyor, mutlaka deneyin. Tarifime hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru maya. Karıştırmaya başlayalım. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Şöyle yumuşak, ele yapışan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hazneden çıkarıyorum. Elimle hamurumu toparlayarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. 14 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra bezelerimiz, vaktimiz varsa 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açalım. Evet, son bezemi de hızlı bir şekilde açıyorum. ...125 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağına erittim. Bezelerin üzerlerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. 14 kat olana kadar üst üste bezeleri tek tek alalım. Bu yöntem gerçekten çok pratik ve lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tek tek açmaya son. Daha sonra yağları donana kadar buzdolabında bekletelim. İç harcımız için 250 gram kıymayı biraz sıvı yağında kavuruyorum. Bir adet büyük boy kuru soğanı
Orta kısmını alarak kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, 2 adet de rendelenmiş patates alalım. Ve kavurma işlemine devam edelim. En son tuzunu ekleyelim. Ve kırmızı pul biber, karabiber, biraz kimyon ekliyorum. Karıştırıyorum. Soğuduktan sonra da maydanoz ekleyelim. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz hamurları tezgah üzerine alalım. Un serpelim. Hiç oklavaya gerek kalmadan merdane yardımıyla büyütebildiğimiz kadar hamuru büyütelim. Evet, un serperek hamurumu inceltiyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Hamur kartıyla şöyle videodaki gibi kesiyorum. Kestikten sonra elimizde de hafif bir şekilde büyütebiliriz. Kalan yağı üzerlerine bir fırça yardımıyla bolca sürüyorum. Baş taraflarına iç harçtan koyalım. Ve muska şeklinde katlayalım yarıya kadar. Daha sonra keselim. Dilerseniz daha farklı şekillerle de hazırlayabilirsiniz. Evet, son muska böreklerimi de hazırladıktan sonra kalan yarım kısımlara da iç harçtan şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Katlayarak şekil vermeye devam ediyorum. Fırın tepsisini alalım. Kalan yağı da üzerlerine bolca sürelim.
Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, nar gibi kızaran muska böreklerimi fırından çıkartıyorum. Gerçekten çıtır çıtır pul pul dökülüyor, mutlaka deneyin. Servis tabağına alıyorum ve ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.